Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Temmuz ayına ait açıklanan imalat PMI verisi 54 puan seviyesine yükselirken bu yıl Ocak ayından beri en yüksek değere ulaştığını söyleyebilirim. İmalat sektöründe toparlanma devam ederken bunun büyüme tarafına pozitif katkı yapacağını düşünüyorum. Yurt içerisinde özellikle ihracatta bu yıl görülen kısmi iyileşme cari açıkta ufak geri çekilmeyi de beraberinde getirirken ancak cari açık tarafında kayda değer bir iyileşme henüz söz konusu değil. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0,48'lik bir artış ile 1399 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmimiz 12,7 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dolar Türk lirasında ise dolar endeksinde kısa vadeli görülen aşağı yönlü baskıya bağlı olarak düşüş trendinin devam ettiğini söylemek istiyorum. Tekrardan hatırlatmak gerekirse 8,60 seviyesi benim için belirleyici bir seviye. Bu seviyenin üzerinde alımlar hız kazanabilecekken bu seviyenin altında ise satış baskısının süreceğini düşünüyorum. Dolarda bu baskıya IMF'nin küresel bazda özel çekim hakkı dağıtılması da etkili olmuş olabilir. Türkiye'nin bu paydan tahmini olarak 4 ila 5 milyar dolar civarında bir pay alması bekleniliyor. Kısa vadeli para girişi de yurt içerisinde olumlu hava yaşanmasına neden oluyor. Bugün yurt içerisinde enflasyon verisi açıklanacak. TÜFE'nin aylık bazda %1,54 artması beklenirken TÜFE'nin yıllık bazda ise %18,5 seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Benim şahsi görüşümde %18,5 seviyesi civarında. Enflasyonda gıda fiyatlarının baz etkisiyle birlikte fiyat artışının devam ettiği görülürken konut kalemi en yüksek artacak kalem olarak ayrıca elektrik, doğalgaz ve LPG'de yapılan zamların ulaştırma kaleminde de devreye girmesiyle birlikte baz etkisinin azalmasını bekleniliyor. Enflasyona puansal katkının en fazla olacağı grup muhtemelen konut ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu neden olacaktır. Ulaştırma grubu ise enflasyonda bence bu ay belirleyici bir faktör olabilir. Eğer baz etkisi sınırlı kalırsa enflasyon beklentilerin ötesine de taşınabilir. Ayrıca kurun birikimli etkileri de enflasyonu yıkan itici bir neden olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. ÜFE ile TÜFE arasındaki makas kapanmaz ise yeni zamların yolda olduğunda altını çizmek istiyorum. Ayrıca yıl sonuna doğru enflasyon bu bağlamda %23 ila 24 seviyesine kadar da çıktığını görebiliriz. Kararın Türk lirası için varlıklarda nasıl bir etki yaratacağını da yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 63,4 puan olarak açıklanırken son yılların en yüksek verisi olarak da kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat sektörlerindeki yapılanma devam ederken ISM imalat PMI ise beklentilerin altında 59,5 puan seviyesinde gerçekleşirken ISM imalat verisi ise son 6 ayın en düşük seviyesine indiğini gördük. Dün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde
sert düşüş yaşanırken bir ara faizlerin %1,14 seviyesine kadar indiğini gördük. Bugün faizler %1,18 puandan işlem görürken enflasyon ortamında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen geri çekilme pek anlaşılır görünmüyor. Fed'in tahvil alım programı konusunda işleri yavaştan alması tahvil faizlerine yönelik aşağı yönlü baskı oluştururken Fed'in söylem değişikliğine gittiğinde piyasalarda beklendiğinden fazla oynaklıklarla karşılaşabiliriz. Tahvil fiyatlarındaki baskıya rağmen dolar endeksinde ise yatay görünümün korunduğunu görüyoruz. Piyasadaki tutarsızlık sürerken dün Amerika Birleşik Devletleri borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Altyapı paketine karşı görüşlerin olumlu seyretmesinin yanında Delta varyantının etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayılarının yükselmesi borsalarda dalgalı bir seyre neden oluyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller, Fed'in ekonomiye sağlamakta olduğu desteği azaltmaya Ekim ayına kadar başlayabileceğini altını çizerken, gelecek 2 ayda istihdam aylık olarak 500.000 ile 1 milyon artış göstermesini beklediklerini ifade ederken, varlık alımlarının azaltımı konusunda Eylül'de bir açıklama yapmaya hazır olabileceğini tekrardan vurguladı. Bu gelecek 2 ayda istihdam verilerinin nasıl geleceğine bağlı olarak eğer son raporda olduğu gibi güçlü gelir ise ihtiyaç duyulan ilerlemeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum diye ekleme yaptı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika siparişlerinin %1 açıklanması bekleniliyor. Ancak asıl olarak hepimizin de beklediği gibi Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam veri seti bu haftanın merakla beklenen gelişmeler arasında. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 62,8 puana yükselirken veriler kayıt altına alındığı 1997 senesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İmalat sektöründeki toparlanma devam ederken Euro dolar paritesi dünü hafif alıcılı tamamlarken Euro Türk lirası tarafında ise Türk lirasındaki değerlenmenin devam etmesiyle günü satıcılı kapattığını gördük. Avrupa borsaları İtalya hariç yükselirken gelen veriler toparlanmanın da devam ettiğini gösterirken piyasalar bunu olumlu yorumluyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki gerileme ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvilleri üzerindeki sert geri çekilme ile birlikte yukarı yönlü hareket etmesini beklediğim ons altında veri akışlarına kayıtsız kalmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde ons altına teknik olarak baktığımızda yaşanan fiyatlamaların geçici olabileceği beklentisi mevcut iken yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1820 ve 1835 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1800 ve 1790 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise bugün açıklanacak olan Türkiye'de TÜFE endeksini yakından takip ediyorum. Enflasyon oranının beklenti dahilinde gelmesi, kurdaki değer kazanımında sürdürmesini bekliyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda
490 ve 495 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 480 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilme sürerken Amerika Birleşik Devletleri PMI verisi beklentilerin altında 59,5 seviyesinden gerçekleşirken İngiltere PMI verisi beklentiler dahilinde 60,4 seviyesinden gerçekleşti. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3925 ve 1,3945 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3875 ve 1,3850 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.